Bazı eski kültürler manevi mükemmellik ve maddi bolluk durumundan cehalet ve kıtlık durumuna kademeli olarak indiğimiz bir dünya çağları döngüsüne inanıyordu. Eski Hindistan'da buna Yuga döngüsü deniyordu. Yuga döngüsü doktrini bize şu an Kali Yuga'da yaşadığımızı söyler. Yani ahlaki erdem ve zihinsel yeteneklerin döngüdeki en düşük noktasına ulaştığı karanlık bir çağda yaşadığımızı belirtir. Hint destanı Mahabharata'da Kali Yuga döngüsündeyken dünyanın ruhunun siyah renkte olduğu, insanların kötülüğe yöneldiği, hastalık, uyuşukluk, öfke, doğal afetler, ıstırap ve kıtlık korkusunun hakim olduğu belirtiliyor. Bütün canlıların dejenere olduğu, kefaret, fedakarlıklar ve dini törenlerin terk edildiği, bunun sonunda da kaçınılmaz bir değişim rüzgarının her şeyin üstünden gelerek hakim olacağı söylenir. Kali Yuga'dan önce 3 yuga daha gelmiştir. Satya veya Krita Yuga, Treta Yuga ve Dvarapa Yuga. Peki Kali Yuga ne zaman başladı? Bu konuda tam bir tarih verilmemesine rağmen Mahabharata'da bahsedilen büyük savaşın sona ermesinden 35 yıl sonraki bir zamana denk gelen M.Ö. 3102 tarihi Kali Yuga'nın başlangıcı için genel kabul gören bir tarih olmuştur. Maya takviminde mevcut büyük döngünün başlangıcı kabul edilen 3114 tarihine de oldukça yakındır. Bu başlangıç tarihi Sanskritçe astronomik inceleme Surya Siddhanta'daki bilgilere dayanarak hesaplanmıştır. Yani 5 yer merkezli gezegenin Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin Koç takım yıldızının 0 derecesine hizalandığı tarihi baz alır. Fakat Richard Thompson'ın yaptığı simülasyonlar belirtilen tarihte gezegenler 42 derecelik bir yay işgal ediyordu ve Koç, Balık ve Kova takım yıldızları üzerinde dağılmış haldeydi. Daha önceki ve daha sonraki tarihlerde çok daha muhteşem hizalanmalar mümkündü. Ayrıca Surya Siddhanta'da belirtilen tarihte altın çağın sonlandığı açıkça belirtilmiştir. Fakat 3102 tarihine astronomik bir gerekçe bulmak amacıyla bazı yorumcular farklı yorumlamış, günümüze de gerçek sanılarak gelmiştir. Benzer bir yaklaşımı eski Yunan metinlerinde de görmekteyiz. Mükemmel yıl, platonik yıl, Aristo'nun yüce yılı olarak çeşitli adlar verilmiş ve Cicero'ya göre 12.954 yıl, Herakleitos'a göre 10.800 yıl olarak belirtilmiş. Eski Saka devrinde M.Ö. 83-383 yıllarını işaret eden Aihole yazıtı da bu konuda kaynak kabul edilmiştir. Sonuç olarak kesin bir tarih belirtmiş bir kaynak yok. Hindistan'ın ünlü Sanskrit bilgini ve milliyetçi lideri Tilak, The Arctic Home in Vedas adlı kitabında Kali Yuga'nın bittiğine inanmak istemeyen yazarlar bu süreyi genişletmek için girişimde bulundu ve şöyle bir çözüm buldular. 1000 ya da 1200 insan yılını 360 insan yılına eşit sayarak tanrıların yılı olarak gösterdiler ve evrensel olarak bunu göstermeye çalıştılar. Yani 1200 yıllık bir döngü 432.000 sıradan yılı kapsayan bir döngüye dönüştürüldü der. Bununla birlikte Puranalardan daha önce yazıldıklarına inanılan Mahabharata ve Manu kanunları gibi Sanskritçe metinler Yuga döngüsünün orijinal değeri olan 12.000 yılı hala koruyor. Zerdüştler 12.000 yıllık çağlar döngüsüne inanırlardı. Daha önce bahsettiğimiz gibi Yunanlıların inandığı büyük yıl 10.800 ya da 12.954 yılda gelirdi. The Holy Science kitabında Sri Yukteswar tam bir yuga döngüsünün 24.000 yıl olduğu, 12.000 yıllık yükseliş, 12.000 yıllık bir düşüş döneminden oluştuğunu belirtir. 12 zodyak takım yıldızı boyunca devinim için 54 yay saniyesi değeri gerektiği belirtilir. Bu da 24.000 yıllık bir presesyon yılı anlamına gelir. Eski Yunan kültüründe de yükselen ve alçalan çağlar döngüsü ifadeleri var. Tunç Çağı ile Demir Çağı arasında bir kahramanlar yılı olduğu belirtilmiş.
döngünün tersine de işlediğini belirtmişlerdir. Yani 12.000 yıllık yükseliş ve düşüş fikri burada da desteklenmiş. Ayrıca Sanskritçe kaynaklarda yugaların süresi ve onların başında ve sonunda gerçekleşen şafak ve alacakaranlık olarak belirtilen geçiş dönemlerinden bahsetmişlerdir. Buna göre Satya Yuga yani Altın Çağ 400 yıl şafak, 400 yıl alacakaranlık olmak üzere toplamda 4800 yıl, Treta Yuga yani Gümüş Çağı 300 yıl şafak, 300 yıl alacakaranlık olmak üzere toplamda 3600 yıl, Dvapara Yuga yani Bronz Çağı 200 yıl şafak, 200 yıl alacakaranlık olmak üzere toplamda 2400 yıl, Kali Yuga yani Karanlık Çağı ise 100 yıl şafak, 100 yıl alacakaranlık olmak üzere toplamda 1200 yıl gibi dizayn edilmiş bir döngü ile karşı karşıya kalıyoruz. 12.000 yıllık periyodun 4, 3, 2, 1 şeklinde eşit uzunlukta olmayan bir şekilde ayrılması da şişirilmiş ve yanlış bilgiler beslenmiş bir bilginin ürünü olarak yorumlanıyor. Saptarşi takvimine göre her bir yuga 3000 yıl sürüyor. Saptarşi terimi Büyük Ayı takım yıldızının Ursa Major denilen 7 yıldızı temsil eden 7 bilgi anlamına gelir. Bu takvim 2700 yıllık bir döngüye sahiptir. Yugaları 3000 yıl olarak kabul ettiği düşünüldüğünde 150 yıllık şafak ve alacakaranlık geçiş süreleriyle mantıklı bir döngü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Antik Yunan kültüründe de belirttiğimiz gibi 2700'ün 4 katı olan 10.800 yıla eşit döngüden bahsedildiğini söylemiştik. Bu yönüyle desteklenmiş oluyor. Yunan ve Roma kaynaklarına göre M.Ö. 6676'ya denk gelen yılda Yunan Dionysos ve Romalı Bakus'a karşılık gelen Hint hükümdarı Rama'nın alçalan Tunç çağının bitiminde öldüğü belirtilir. Sonuç olarak M.Ö. 6676 tarihine ve Yuga döngüsü için 2700 yıllık döngüyü ve 300 yıllık geçiş dönemini kullandığımızda Yuga döngüsüne en gerçekçi yaklaşım yapmış oluyoruz. Buna göre hazırladığımız tabloyu incelediğimizde Kali Yuga 2025 yılında sonlanıyor. Sonra 300 yıllık bir geçiş dönemine girmiş olacağız. Yükseliş belirten periyotta olduğumuz için gelişmelerin iyi yönde olacağını söyleyebiliriz. 2325 yılında ise bu geçiş süresi bitiyor ve yükselen bronz çağı başlıyor. 8325 ve 11025 yılları arasında altın çağı yaşanacak diyebiliyoruz. Daha önceki piramitler ile ilgili hazırladığımız videoda bahsettiğimiz gibi 12.000 yıllık düşen altın çağa ait ilk kırılım M.Ö. 9976-9676 yılları arasındaki 300 yıllık periyotta olmuştu. Ani ısınma sonucu buzullar ani erimiş ve insan türü dahil birçok memeli türünün nesli tükenmişti. Zerdüşler dünyanın Ahura Mazda tarafından M.Ö. 9600 yıllarında yaratıldığına inanırlar. Bu olay aynı zamanda şiddetli yağmur, gökten ateş topları, yoğun soğuk ve uzun dönemler eşliğinde tüm ülkeyi en yüksek dağların tepelerine kadar sular altında bırakan muazzam su duvarlarından bahseden birçok eski kültürün sel mitlerinde kaydedilmiştir. Hint geleneğinde bu sel Satya Yuga'nın sonunda gerçekleşti. Bu büyük tufandan kurtulan Hint krallarının soy kütüğünün başında yer alan insanların atası Manu'ydu. Kopenhag'daki Niels Bohr Enstitüsü'nden jeologlar 2008'de Grönland buz çekirdeği verilerini incelediler ve buz devrinin tam olarak M.Ö. 9703'te sona erdiği sonucuna vardılar. Araştırmacı Jørgen Peter Stephensen, buzul çağındaki sıcaklık kalıntıları şu anki kalıntılardan o kadar farklı ki sanki bir düğmeye basılmış gibi der. Karadeniz'de yaşanan felaket de antik kanıtlardan biri olarak gösteriliyor. Felaket Gümüş Çağı ile Tunç Çağı arasında M.Ö. 6976-6676 arasında olmuş. Karadeniz o zamanlarda tatlı su gölüydü. Akdeniz buzul sularıyla şişip büyürken Ege Denizi'ni şişirmiş ve doğal bir baraj olan Marmara Denizi'ni doldurarak
bugün İstanbul Boğazı dediğimiz yapıyı oluşturmuş. Karadeniz'in su seviyesi denizden 80 metre aşağıdaydı. 2 yıl boyunca 42 kilometre küp deniz suyu bu dar kanaldan geçerek Karadeniz'e aktı. Karadeniz'in kıyı şeridini %30 oranında genişletti ve su seviyelerini birkaç yüz metre kadar yükseltti ve kapladığı yerdeki canlı türlerinin izlerini sildi. Jeolojide 5.9 kiloyear olayı Holosen dönemindeki en yoğun kuraklaşma olaylarından biridir. Tunç Çağı ile Demir Çağı arası geçiş dönemlerinde gerçekleşen diğer bir doğa olayı. M.Ö. 3976-3676 arasında Sahra Çölü'nün en son kurumaları gerçekleşti. Sümer kıyı ovalarında ve Asya'da da aşırı seller oldu. Mezopotamya'da Ubeyd dönemi sona erdi ve Nil, Dicle kıyılarına göç başladı. 2002 yılında Hindistan Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü, Cambay Körfezi'nde su altında kalmış 2 şehir keşfetti. Geometrik yapılar ve barajlar gibi büyük yapıların da olduğu belirtilen şehirlerde M.Ö. 6500-7500 arası karbon tarihlemesi yapılmış, 2000'in üzerinde eser bulunduğu bildirildi. Hesiod'un kahramanlar çağı olarak andığı alçalan Kali Yuga zamanı Truva ovalarında yapılan savaş ile sona ermiştir. M.Ö. 976-676 arasında gerçekleşen bu savaş, Yunan kaynaklarının karanlık çağ olarak adlandırdığı tarih aralığıyla çok yakın olması oluşturulan tablomuzun doğruluğunu gösteriyor. Robert Drives, 13. yüzyıl sonu, 12. yüzyıl başı yaklaşık 40 ila 50 yıl süre içinde Doğu Akdeniz dünyasındaki çoğu önemli şehir yerle bir olmuştur, demiştir. Bu şiddetli bozulma Kuzey Afrika'da, Doğu'da, Ege ve Balkan kıyılarında yaklaşık 300 yıl süren ayaklanmalar, kıtlık, nüfus azalması ve kitlesel kalkışmaların yaşandığı bir karanlık çağa işaret ediyor. Anadolu saray ekonomisi çöktü. İnsanlar izole küçük yaşam yerlerinde yaşamayı tercih etti. Afetlerin boyutu ve yıkım o kadar fazlaydı ki eski Yunanlılar yazıyı Finikelilerden 8. yüzyılda tekrar öğrenmek zorunda kaldılar. Eski ticaret ağları bozuldu ve durma noktasına geldi. Hititler ciddi bir yıkıma uğradı ve Truva'dan Gazze'ye şehirler yıkıldı. Mısır'ın M.Ö. 1070-664 arası yönetimi çökmüş, yabancı istilasına maruz kalmış. Siyasal ve toplumsal ayrışma sonucu kaos yaşanmış. Nil'in taşması ve artan kuraklık ve kıtlıkla toplumsal yıkım yaşanmış. Hindistan'da bazı önemli nehir yataklarının değişmesiyle yerleşim yerleri zarar görmüş. Mısır kaynaklarının bazı yorumlamalarında M.Ö. 1140'a kadar gökyüzündeki bir şeyin güneşi engellediği ve ağaçların büyümesini engellediğini görüyoruz. İzlanda'daki Hekla yanardağının patlaması sonucu bunun olabileceği görüşü tartışılıyor. Fakat bu görüş çok geçerli değildir. M.Ö. 676'dan sonra bilgi, gelenek ve becerilerin çoğu unutuldu ve izleri silindi. Bu sosyal krize çare olmaya çalışan birçok filozof ve bilim adamı ortaya çıktı. Bu da Thales, Pisagor, Konfüçyüs, Zerdüşt ve Mahavir Jain bu önemli karakterlerden bazılarıdır. Fakat pek çok kutsal bilgi geri dönüşü olmayacak şekilde yok oldu. Hatta yuga döngüsündeki hataların da bu bilgi yoksunluğundan olduğunu savunanlar var. Yuga döngüsündeki geçiş dönemlerinde yaşananları özetleyecek olursak, her geçiş döneminin kendine has yıkım ve felaketler barındırdığını görüyoruz. Yaklaşık son 2700 yıldır yükselen Kali Yuga'dan geçiyoruz ve belirttiğimiz gibi 2025 yılında bu dönem sona eriyor. Bundan sonra 150 yıllık Kali'nin alacakaranlığı yaşanacak. Savaşlar, çevresel faktörler ve kozmik değişiklikler nedeniyle bir çöküşün yaşanacağı, takip eden 150 yıl boyunca da Tunç Çağı'nın şafağının yaşanacağı bir toparlanma döneminden bahsedebiliriz. Brahma'nın
günü ve gecesi denilen daha kapsamlı bir zaman çizelgesini anlatan, Hintlilerin kutsal vedalar olarak bilinen sözlü kaynaklarında 1000 tamamlanmış yoga döngüsünün anlatıldığı benzer yaşanmışlıklar var. Gezegenimizdeki 26 milyon yıllık yoga döngüsünün getirdikleri ve verdiği zararları söyler. Konuya ilgi duyduysanız incelemenizde fayda var. Bizimle kalın.